Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugünkü videomuz kendin yap videosu olacak. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bugünkü videomuzda kalem şeklinde bir şarjlı vidalama yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki şarjlı vidalamaların farklı türleri var. Kimileri bu şekilde silah gibi tutuluyor. Fakat bunlar biraz daha hantal. Genelde telefoncularda bulunan kalem şeklinde şarjlı vidalamalar daha pratik oluyor arkadaşlar bizler için. Hemen elinizin altına alabiliyorsunuz, hemen söküp takabiliyorsunuz. Bu işlemler için baya bir pratik. Bugün sizlerle birlikte bunun yapım aşamasını teker teker inceleyeceğiz ve beraber yapacağız. Umarım dediğim gibi beğenirsiniz. Şimdi öncelikle neler gerekli bunlara bir bakalım. Elimde şu şekilde çoklu, küçük bir vidalama seti vardı. Bunun mekanizmasını kullanacağım. Şöyle ki, bu her yerde satılıyor, 5-10 lira civarında. Şöyle göstereyim size. Şu uç kısmındaki metal kısmını söktüm arkadaşlar. Bunu. Çünkü bunu motora monteleyeceğim. Sonra elimde bir tane kaplin vardı. 3D yazıcıma ait. Bunlardan çok vardı elimde. O dediğim gibi şarjlı vidalamanın uç kısmı için kullanacağım. O gördüğünüz küçük tornavida setindeki kısmı bu kaplinin büyük olan kısmına vidaladım. Şöyle daha net bir şekilde göstereyim size. Alt tarafı ise motora girecek olan kısım. Elime de bir tane şu şekilde motorum vardı. Bunları hani atmak için veya o bozulan oyuncaklar içerisinden çıkarabilirsiniz bu motorları. Bunu kullanacağız. Daha sonra şöyle bir rulmanım var arkadaşlar. Göstereyim. Daha sonra ben burada anahtar yerine iki tane yine eski 3D yazıcımda kullandığım switch anahtarlarım, yani butonlarım var arkadaşlar. Bunları kullanacağım. Siz 6 bacaklı toggle kullanabilirsiniz. Toggle dediğimiz hani böyle uçaklarda falan oluyor ya, tık 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 anahtar şeklinde, ya da 6 pinli anahtar kullanabilirsiniz. Daha sonra yine elimde 3.7 volt 1300 miliamperlik bir şarj edilebilir bir pil var. Daha sonra bu pilleri şarj etmek için gerekli olan bir tane de şöyle devre kartım var arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi eski telefonlardaki şarj soketleriyle şarj olabilen. Bu da ortalama 3-3,5 lira civarında. Bu, daha sonra da elimde de bu şekilde kullanacağım bir PVC borum var. Bunları kullanacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi beraber bu şarjlı vidalamayı yapalım.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi son durumda şurada switchler end stop diye geçiyor 3D yazıcılarda. Şöyle bir değişikliğe gittim. Bunu şarj edilebilir bir vidalama olarak başlamıştık biliyorsunuz. Fakat sonrasında şunu fark ettim. 3.7 voltluk pil kullandığımızda bazen vidalar sıkışmış oluyor. Dolayısıyla vidanın o sıkışıklığını giderme adına 3.7 voltluk gerilim bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Bundan dolayı ben bunu ister pilli şarj edilebilir, istersek de kablolu soketli şeklinde kullanabileceğimiz hangi tarzı istiyorsak, istersek şarjlı, istersek kablolu olacak şekilde değiştirdim, modifiye ettim. Aynı zamanda buraya bir 5K'lık bir potansiyometre attım ki eğer gücü yetersiz gelirse içindeki motor için buradan bir tık da olsa gerilimini arttırabileyim istedim. Tabii çok fazla arttırırsanız motoru yakarsınız. Bunu da nasıl yaptım? İçerisinde 3.7 voltluk şarj edilebilir pili var. Ancak bir de gerilim yükseltici ekledim içine modül olarak. Dolayısıyla 12-15 volta kadar yükseltme işlemi yapabiliyorum. Ya ben daha çok bunu şarjlı değil de kablolu olarak kullanacağım arkadaşlar. En son hali bu şekilde. Şimdi bunu bir boyayayım istiyorum. Evet arkadaşlar, sonunda cihazımızı yapmayı bitirdik. Şu şekilde. Şöyle özetleyeyim ben size. Kullandığım motorun boyutunu, evatlarını yükselttim. Neden? Daha yüksek bir tork elde edebilmek için, daha verimli hale getirebilmek için. Daha sonrasında yapım aşamalarında da gördünüz. Tekrardan burada 3D yazıcılarda kullanılan end stop, yani durdurma anahtarı kullandım yönleri değiştirmek için. Şimdi bunu şöyle özetleyeyim ben size. Bu şarj edilebilir 3.7 voltluk bir pilde var içerisinde. İstersem şarj edip sadece o pille kullanabilirim. Veya sonradan ben bunu upgrade'ledim, yani yükselttim. Bir tane potansiyometre kullandım 5K'lık burada. Aynı zamanda istersem de kablolu bir şekilde kullanabilmeyi amaç ettim. Şimdi şöyle 3.7 volttaki gerilim telefon gibi hassas cıvatalı kısımları sökmek için yeterli. Ama başka aletlerde kullandığımızda eğer vidamız sıkışmışsa daha çok torka ihtiyacı var. Dolayısıyla 3.7 voltluk bir gerilim bunun için yeterli olmuyor arkadaşlar. Bunun için ne yaptım? İç kısmına buraya koyacağım. İç kısmına gerilim yükseltici kullandım arkadaşlar. Bunun şu anda şarjı 12 voltla çalışıyor. 1500 miliamperlik bir akım değeri var bu şarj aletinin. Ve ben bu potansiyometre ve içinde kullanmış olduğum voltaj yükseltici sayesinde bunu 15-20 voltlara kadar çıkartabiliyorum. Tabi içerisinde bu değeri çok fazla kullanmamak lazım. Çok yükseltmemek lazım. Motoru da yakabiliriz. İçindeki entegre devresini de yakabiliriz. En sonunda da dış kısmını şu şekilde gördüğünüz gibi fiberglass'la kapladım arkadaşlar. Görüntü olarak hoş olsun diye. Biraz da sprey boyayla boyadım. Şimdi şöyle göstereyim. Dediğimiz gibi şunun içerisinde kullanmıştım aparatını. İçerisinden rastgele bir tane seçtim. Aldım. Buraya takıyorum. Buradaki end stoplarımı çalıştırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi her ikisi de çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki potansiyometreyi denemek istiyorum. Bakın sesine dikkat edin. Yani şöyle, dediğim gibi biraz zorladınız. Bunu yavaşlattı. Ama ben biraz potansiyometremi arttırdım. Durdurmaya çalışıyorum. İlk uyguladığım güce göre daha fazla güce ihtiyaç var. Bu yüzden buraya bir potansiyometre entegre ettim arkadaşlar. Şimdi bir sökme işlemi yapalım sizlerle beraber. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Elimde bir tane trafo var arkadaşlar.
trafonun vidası var. Bu vidası şu anda potansiyometre değerini en küçüğe getirdim. Şu arka tarafında yakından da göstereceğim. Gördüğünüz gibi çıkarttı. Sadece tek tık. Şimdi tekrardan koyuyorum. Buraya. Gördüğünüz gibi. Bayağı seri bir vaziyette. Evet arkadaşlar, bir kendin yap videosunun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamlılığı için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.